Markete hazırlanma videoma hoş geldiniz. Bugün benim art marketime hazırlanma sürecimi göreceğiz birlikte. Art market ne diye soracak olursanız muhtemelen çoğunuz biliyorsunuzdur ama genel bir anlatayım. Avrupa'nın genelinde belli böyle illüstratörler için ve grafik tasarımcılar için diyebilirim. Yani genel olarak sanatçılar için ama daha çok görsel alanında faaliyet gösteren kişiler için böyle farklı etkinlikler oluyor. Bazen sadece market olabiliyor, bazen de işte festival oluyor. Onda işte konuşmacılar oluyor, workshoplar oluyor ve bunun yanında da bir market oluyor. Aslında bunların amacı hem sanatçıları desteklemek hem de genelde daha çok böyle lokal sanatçılara daha çok yer veriyorlar. Gerçi ben bu sefer Hollanda'ya gideceğim ama e, bu vesileyle de insanlar aslında oradaki sanatçılarla tanışmış oluyorlar. Ve orada işte kendi standını kuruyorsun. Ve ben buna Mayıs'ta başlamıştım. Aslında bu seferki benim 3. marketim olacak. Zaten Mayıs ayındaki çok zordu çünkü burada herhangi bir printim, herhangi hiçbir şeyim yoktu yani. Sadece iPad'imde dijital çizimlerim vardı. Ve cidden çok sancılı geçti. Hatta belki bazı videolarım olursa sizin için ekleyeceğim. Ağlamaya falan başlamıştım printlerimi gördüğümde ve bu sefer belki yine aynı şekilde olabilir. Çünkü bookmark, telefon kılıfı ve tişört sipariş vermeyi düşünüyorum. Bunlar için cidden çok heyecanlıyım. İlk marketin fotoğrafını buralarda bir yerde ekleyebilirim. Ve ekleyeceğim. Şuraya ekleyeceğim. Ve aslında bu süreçte birazcık şey görmek istiyorum kendi açımdan ve eğer aramızda sanatla uğraşan veya kendi işini yapmak isteyen birileri varsa umarım onlar için de bir motivasyon olur veya yardımcı olurum diye umuyorum. Şimdiki hazırlanma videomuz bir kombin videosu değil, bir art markete hazırlanma olacak ve bu da 13 Eylül'deki Rotterdam'daki Comics Cross Festivali diye geçiyor. Daha çok böyle komiks ve illüstrasyon olacak. Ve benim bu seferki hedefim aslında standımı geliştirmek. Burada işte nelere ihtiyaç duyduğum, neyi nereden sipariş verdim onları size belki gösterebilirim. Şu anda da benim Amazon'dan sipariş verdiğim gridim geldi. Geçen seferki fotoğrafta da zaten gördünüz az önce. Daha çok böyle sadece masanın üstüne işte dizmiştim ve birazcık yükseklikler yaratarak aslında o şekilde sergilemeye çalışmıştım. Ama bu sefer daha çok bir stand kurmak istiyorum. Ve bunun için de yavaş yavaş aslında kendi markamı inşa etmeye çalışıyorum. Ve o standım da artık beni yansıtsın istiyorum. Çünkü cidden mimarlıkta da aldığımız eğitimde de özellikle Yıldız Teknik'te bir dil oluşturmayı öğrendik. Ve benim de mimarlıkta da haftalarımda da hep bir dilim vardı. Ve hatta hocalarımızın çoğu sağ olsunlar şey diyorlardı. Yani sen adın olmadan bile bu haftayı ya da bu çizimi senin yaptığını anlayabiliyoruz. Bu görselleri senin yaptığını anlayabiliyoruz. O şekilde. Bu arada ben bunları Etsy'de de satıyorum. Etsy linkimi de buraya ekleyeceğim. Eğer Fine Arts Studio diye geçiyor. Eğer merak ederseniz veya bakmak isterseniz hem Türkiye hem de bütün dünyaya international şekilde kargo gönderebiliyorum. Çok heyecanlıyım gördüğünüz gibi çünkü çok benim için en azından büyük bir şey. Çünkü kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum ve mimarlığı bitirip direkt mimarlığa atılmak istemedim. Çünkü öğrencilik dönemimde de hep farklı bir şeyler deniyordum. İşte bir dönem podcast yaptım. Başta çizime başlama sürecim aslında bir terapi gibi ben buna başlamıştım. Hatta illüstrasyon olduğunu bile bilmiyordum. Babama atıyordum çizimlerimi. İşte hani ben ne çiziyorum falan diyordum. Bunların adı ne? Ve sonra bu sürecin devamında işte bir Instagram'da bir sayfa kurdum. Hatta başta adı Fereneze Sketch'te. Orada daha çok böyle mimari çizimlerimi aslında eskizler yapıyordum. Onları paylaşıyordum. Ve o zaman daha mimarlığa başlamamıştım. Sonra bu böyle devam etti. Hatta Pislik Mimar diye bir sayfa var ve Kutuda Sanat var. Bu iki sayfa beni paylaşınca birdenbire böyle bana takipçi gelmeye başladı. Şimdi de Fine Arts
olarak yürütüyorum işlerimi isim olarak. Fine Arts da aslında yine öğrencilik döneminde 2018-2019'da bir isim koymak istedim ve çekim yaptım. Hatta Emre ve Beste arkadaşlarım, canlarım bana bu konuda çok yardımcı oldular. Ve burada şeyi anlatmak istiyorum. Aslında o dönem yeteri kadar bir bütçem yoktu ve arkadaşlarım bana bu çekimde yardımcı oldular model olarak. Alan olarak da Yıldız Tekniği Beşiktaş kampüsünü kullandık ve fotoğrafçıda bahsettiğim gibi Emre ile Beste geldiler. Ve ondan sonra bir süreliğine ben Türkiye'de Shopee üzerinden tişört ve hoodie satıyordum. Ve aslında iyi de satıyordum. Hatta böyle influencerlara falan da gönderiyordum. Onlar reklam yapıyorlardı. Sonra maalesef pandemiye denk geldi ve çoğu şey durdu. İşte üretimi olsun, şey olsun. Zaten dışarıdan bir şey eve sokmak sıkıntılıydı. Sonra da zaten işte okulu bitirme falan filan derken şu an Belçika'da aslında ben tekrardan artık mesleki olarak bir illüstratör ve tasarımcı olarak devam etmeye çalışıyorum. Hatta belki bunlar bir isim bulabilirim. Fine Arts Vlog 1 olabilir. Burada da onları göstereceğim. Hatta belki bunun devamında ya bu videoda ya da ikinci videoda da markette sizin için çekeceğim. Belki oradaki insanlarla da konuşabilirim. O şekilde eğer sanatla uğraşan arkadaşlarınız varsa, Mimar Sinan'da okuyan, başka işte görsel iletişim okuyan arkadaşlarınız varsa bu videoyu paylaşabilirsiniz. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi şu masayı aslında marketteki standım olarak düşüneceğim. Yani oradaki masam olarak. Geçen marketimde de şöyle bir örtü almıştım. Aslında artık bunun da renk seçimine benim hani oradaki işte çizimlerime göre hangisi uyuyorsa bunu da bir ütülemem gerekecek. Ona göre seçtim. Bunu başta örtelim ki buna göre tam tamına hayal etmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Ama oradaki masam bu kadar büyük olmayacak. Galiba 80'e 180 mi ne öyle bir şey. Şimdi Amazon kutumu getireceğim. Birazcık ağır, bakalım inşallah taşıyabileceğim. Evet. Şu kutudan bahsediyorum. Oh çok ağır. Bu çoğu aslında sanatçının marketlerde kullandıkları ve bunu tabii ki yine Japonya'da en iyisini orada yapıyorlar ve İngiltere'deki marketleri ben çok beğeniyorum. Onlarda çok görmüştüm. Bu tabii yaratıcılığı size kalmış. İşte boyatabilirsiniz. Bunun böyle kumaş hali var. İşte o kumaşlarla aslında o kişisel alanınızı yaratabilirsiniz. Fotoğraflarda burada belki bir şeyler eklerim eğer işinize yararsa. Oradan da bakabilirsiniz ve dediğim şeyi daha rahat hayal edebilirsiniz. Ben bunu nasıl oraya taşıyacağım? Rotterdam'da bir de iki kutu iç içe konmuş. Zaten geçen markette de birkaç güne kadar bu masa full şeydi yani. Her yer çizimdi cidden. İçinden şöyle bunlar aslında o ortada bu gripleri birbirine tutanlar. Bu sürekli alarm çalıyor. Bakın şöyle bir şey olacak. Şöyle bir şey. Oo, pardon. Yarısıymış o biz. Şimdi bizim karar vermemiz lazım. Ben aslında az çok böyle bir eskiz yaptım. Kafamda bir şeyler var nasıl olacağıyla ilgili. Önder gelince onunla yapmam gerekiyor. Bu şekilde bir şey olacak. Neyse ama her şey en azından birkaç tane böyle deneme yapacaktım bakayım. Diyeceğim cidden kendim bile görünce o kadar duygulanıyorum ki. Ve geçen sefer beni görmeniz lazımdı. Bunları görünce aklımı kaçırmış gibiydim. Şimdi bence şöyle yapıyorlardı diye düşünüyorum. Evde bunları monte ediyorlar bunlara, böyle takıyorlar. Orada sadece yan yana getiriyorlar. Şimdi bir deneyelim benim şu klipsler tutuyor mu diye. Evet geldim. Şimdi bakalım. Bence ama tutması lazım diye düşünüyorum. Örnek buradan. Aynen şöyle takacağım. Şu şekilde. Çok tatlı. Böyle 6-7 sene önceki Fernaz'a bir gün böyle Avrupa'da işte yine bu işi yapabileceğini ve şu iş değil de işte hobini işe dönüştürebileceğini söyleseler dalga mı geçiyorsun derim ama oluyor yani. Evet şu şekilde. Çok tatlı duruyor. Of. Çok şeyim ya bilmiyorum. Mutluyum ve cidden kendimle gurur duyuyorum.
Çünkü beni hep böyle ailem destekledi ve Önder de tabii ki çok yanımda oldu ama bununla çok böyle işte abi hani dertlerini çiziyorsun, hani ne alaka, işte okulda hocalardan bazıları kalemimi kıran oluyordu. İşte bunları yapacaksan niye mimarlık okuyorsun? İşte şov yapmaya mı geldin mimarlık fakültesine falan filan. Ama destekleyen hocalarımız da oldu. Serhat Ulusoy, Hoca Arsen Yıldız, Selin Yıldız. Bunlar cidden benim için çok değerliydiler. Ve hala çok değerliler. O yüzden benim için cidden bunlar sadece bir market gibi sadece bir market değil yani. Daha fazlası. Ve insanların, bak şu an böyle duruyorum. Oraya gidince evet. Ve insanların gelip bunlara bakması ve bunlara hani alması benim çizimlerime, sanatıma değer vermeleri benim için çok değerli ve ben beyaz yakalı olsam veya mimar olsam ve bunun belki 10 katı bile kazansam mutlu olmuyorum yani. Benim de karakterim ve hayat tarzım ve hayattaki o passion'ım, o zevkim, hayat tutkum aslında bu. Yapacak bir şey yok. Evet. Geldi ve bugün gelmesi çok garip çünkü normalde çok korkuyordum yetişmeyecek diye. O kadar heyecanlıyım ki anlatamam yani. Benim için çok değerli bir şey. Ve umarım umarım düzgün bir baskı ve kalitededir. Çok iyi. Bakın içinde de benim logom var. Arkası şöyle. Çok iyi. Bu da pilates sevenler için. Hepsi çok tatlı ya. Ben bunların hepsini kendim giyerim zaten. Bu arada bu arkası. Mükemmel. Çok mutluyum. Of. Ya yeni ürün eklemek o kadar heyecanlı bir şey ki çünkü hani ilk defa deniyorsun, nasıl olup olmayacağını bilmiyorsun. Evet, şimdi birkaç tane eksik var market için. İşte şu klipsler olsun, sonrası çerçeve alacağım. Çünkü genelde iki markette de böyle büyük çerçevelerimi görünce de diğerlerine insanlar print okey alıyorlar ama sonrası işte çerçeveyi nasıl alacağız, ne yapacağız falan filan derken o yüzden çoğu talep ediyor. Bu sefer de ben çerçeve de ekleyeceğim. Eğer isteyen olursa öyle yardımcı olacağım. O şekilde bakalım bulabilecek miyiz istediğimiz şeyleri. Evet, evden çıkar çıkmaz tabii ki yağmur başladı ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde gidiyorum. Evet, merkeze geldim. Şimdi bir Action bakacağım. Action'da böyle her şey var. Çerçeve, işte ev eşyaları, akla gelen herhangi bir şey ama daha böyle uygun fiyatlı. Sonra muhtemelen Flying Tiger'a bakacağım. Oradan da belki böyle bazen böyle değişik dekoratif şeyler oradan buluyorum. Gösteririm şeye, masamı. Bir tane Mr. Bean var. Onu almıştım ama rastgele bir antikadan bulmuşum. Antikacı. Bu arada bazı Türkçe kelimelerini söyleyemiyorum. Neyse. Ve o benim için cidden çok değerli Mr. Bean. Çünkü küçükken full
onun filmleriyle büyüdüm ve onun benim masamda durması bana şey gibi hissettiriyor. İşte çocukluk arkadaşım, işte o günlerime şahit olan biri de sanki o an masamdaymış gibi. Aslında şöyle şeyler var, böyle işte Fine Arts yazıp masamın üstüne koyabilirim. Bu 10 euro, bu 8 euro, bir büyüğü 12 euro. Ama bilemedim ya, tam da emin değilim. Ya aslında şu istediğim ikisi de olur gibi de bilemedim ama biri 2 euro, bu da 1,5 euro. Ama anlamadım, içinde toplam 20 var yoksa her birinden mi o kadar var? Ya almadım Lime Tiger'dan, bir de bir Action'a bakmak istiyorum. Belki ondan sonra Hema'ya giderim. Bakalım, yani Action'da muhtemelen clips yok ama çerçeve alabilirim. Ben zaten buraya gelince artık başka yere gitmiyorum. Direkt buradan bakıyorum. Şimdi bize 30'a 40, 20'ye 20 ve evet bunlar lazım. Evet, aldım. Çerçevelerimi aldım. Bir tane masa örtüsü gördüm ve uygundu. Bir de onu aldım. Başka bir de işte tişörtler için paketleme. Şimdi bir Hema'ya bakacağım. Hema'yı eğer bilmiyorsanız önceki videolarımdan sanırım 3 video öncesi olması lazım. Gerçi bunu ne zaman yayınlayacağımı bilmiyorum da. O zaman görebilirsiniz. Lütfen bakabilirsiniz. Şimdi oradan da genel bir bakacağım işte ne var ne yok. Belki anlattığım gibi işte böyle dekoratif şeyler falan bazen oluyor. Belki öyle bir şey olabilirim. Ya aslında şuradaki stand olabilirdi benim. Post kartlarımı koymak için de. Bu da aslında telefon kılıfı için. Aslında sandalye ama telefon kılıfı için bile kullanılabilir. Çok bu aslında benim standımın rengine de uyuyor. Fiyat için alabilirim. Heyecanlandığım şey bu. Ama sanırım pil takmam gerekecek. Güzelmiş. Çok tatlı. Ve çok saçma bir şekilde aşırı derecede ilgi çekiyor. Harfler çıkıyor. Evet. Geldi kargom ve cidden yetiştiği için şükrediyorum. Şurada. Şimdi birlikte açacağız. Cidden evin hali yani çok fena ama yapacak bir şey yok. Normal yani çünkü her şey çok iç içe. Şimdi sizi bir yere sabitleyip birlikte paketi açacağız. Çok merak ediyorum çünkü ilk defa bookmark yaptım ve başka ne var? 2-3 tane yeni çizimimin printini aldım. Bakalım, umarım
kaliteli çıkmıştır. Evet, aşırı mutluyum. Bence kalite olarak gayet güzeller. Bir de ilk defa bu kitap ayraçlarını deniyordum. Aşırı derece tatlı durdular. Stickerlarım var. İşte bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler sticker'ı. Onu da böyle ortasına yapıştırıyorum. Şu şekilde. Çok özel ve anlamlı. Bu arada benim dün şöyle bir anım oldu. YouTube'da işte kendi adımı yazdım. İşte bir şey gösterecektim Önder'e. Kendi kanalımdan yani. Sonra öne çıkan videolarda Cem Güven Türk'le yaptığım bir konuşmaya denk geldim. İşte NFT ile ilgili bir röportaj gibi aslında. BTC Türk'le galiba. Ve o kadar orada küçüğüm ki 2 sene öncesi. Ve çok duygulandım. Çünkü yani 2 sene öncesinde bile o kadar her şey hayatımda aslında belirsiz ki, işte okulum daha devam ediyor. Ne olacağı belli değil. Hani Türkiye'deyim. Çok böyle kafamda belirsiz şeyler vardı ve şu an 2 sene içinde bile o kadar hayatımda özellikle işte yapmak istediğim şeyle ilgili yavaş yavaş bir şeyler oturuyor ki umarım eğer 2 sene sonra da hala buralardaysam ve bunu devam ediyorsam bunları da izleyip vay be hani yapmışsın kızım demek istiyorum. Zaten o yüzden bu mücadelem. Ve fark ettim yani böyle hayatta insan bazı şeyleri o dönem niye yaptığını bilmiyor veya kötü zamanlar geçiriyor olabilirsiniz. Ve istediğiniz şeylerden vazgeçebilirsiniz. Bu arada bu böyle motivasyon konuşması değil. Sadece kendi yaşadığım şeyleri söylüyorum. Çünkü benim çizime başlama sebeplerim de aslında hani çok farklıydı ve bunu bilerek yaptığım bir şey değildi. Evet, çocuklukta işte resim kursuna falan gittim ama hani bilinçli bir şekilde bunu yaptığımda aslında bir yetişkindim işte 19-20 yaşlarındaydım. 20 galiba, evet. O yüzden ama böyle baktığımda hep böyle devam etmişim ve bırakmamışım ve bence bu çok önemli. Çünkü insan içindeyken çoğu şey belki fark etmiyor. Hani abi neyle uğraşıyoruz falan diyor olabilirsiniz ama bence önemli olan bir şeyi devam ettirmek. Evet, hemen hazırladım. Burada Ava diye bir marka var. Böyle işte sanatçılar için kırtasiye aslında şeyler satıyor ama her şey var.
Şimdi oraya bir uğrayacağım. Bizim eve bayağı yakın, yürüyerek bir 10-15 dakika. Birkaç tane eksiğim var. Onları tamamlayacağım. Şurada böyle şeyler var acaba. Bookmark'ım için şöyle bir şey mi alsam? Tatlı duruyorlar. Fiyatlar da uygun. Evet, diğer aradıklarım da şunlar aslında. Her birine böyle fiyatları yapıştırıp şunlar da var. Evet, şimdi son hali şöyle. Tişörtlerden bir tanesini daha sığdıramadım. Onu koyacağım. Buraya işte telefon kılıfları gelecek. Onlar atölyede. Onları almaya gideceğim. Buradan zaten işte scan yapınca hem Etsy'ye hem diğer sosyal medyadaki hesaplarıma ulaşılıyor. Şunları da böyle küçükler diye buraya koydum. Bunlar işte benim bookmarklar. Türkçesini söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Kitap ayracılarım. Bu şekilde. Ama hala içime sinmeyen bir şeyler var ya. Yani şunları böyle koymaktansa yatılı bir şekilde buna hala karar veremiyorum. Bunları da hiç orada öyle dizmeyip. Evet, 100. değişim olarak şunları böyle koydum. Böyle yan yana. Burada işte o bookmarkslar olacak. Bu da bunların küçük boyu. Diğerlerini isteyenler zaten soracaklar. Hani işte şundan ver, öbüründen ver diye. Şu anlık bu şekilde. Bakalım birazdan yine değişebilir. Evet, çantam hazır. Her şeyimi aldım. Printlerimi, kutularımı, dekoratif objelerimi. Siz de market gününe bir sonraki videoda benle geleceksiniz. O zamana kadar görüşürüz.